Evet, herkese merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün web sitesi yaptık ama biz bu web sitesine çeviri eklemek istiyoruz. İngilizce, Almanca, Arapça eklemek istiyoruz. Bu çevirileri en basit yoluyla, en kolay yoluyla yani otomatik çeviri yöntemiyle nasıl yaparız? Onu anlatacağız ama onu anlatmadan önce gel buraya. Bu ne? Bu değil. Kapat şunu. Şimdi bu ne ya? Bu ne? %79 abone olmayan kullanıcılar arkadaşlar. Abone olun. Orada iki tane tık tık yapacağız. İki tane like atacağız. Çok basit. Paralı mı, ücretli bir şey mi? Bu değil. İki tane tık yapmak dünyanın en beleş şeyi. Bunu yapalım. Ufak bir hatırlatma. Bunu yapalım. Ama bunu yaptığınızı varsayıyorum. Abone olduk. Şimdi çeviriyi, Allah bu değil. Çeviriyi nasıl yapacağız? Şimdi benim böyle bir WordPress sitem var. Paradox Web diye bir site yapmışız burada. Burası bomboş bir site. Tamamen keyfine yaptım. Belki ileride kullanırım. Burada herhangi bir çevirimiz yok. Sadece Türkçe'de yapmışız bunu. Bunu otomatik olarak nasıl çeviririz? Önce tabii ki eklentilere gelip yeni eklenti ekle diyelim. Buraya ne yazacağım? G-Translate yazacağım. G Translate. En başta çıkıyor zaten. Translate WordPress with G-Translate. Bu. Bunu indiriyorum. Bu bize otomatik tamamen Google'ın otomatik çevirisini sunacak. Ama nasıl kurarız bunu? İndirdik, etkinleştirdik burada. Hemen bunun ayarlarına geleyim. Widget look yani şunun bizim widget'ımızın görüntüsünü buradan seçebiliyorum. Önce mesela benim klasik hem şöyle açılan hem de bayraklı bir şekil var. Pop-up var. Tıkladığımda bu şekilde pop-up olarak açılıyor bizim e, dillerimiz. Direkt drop down var. Tıkladığımda alt alta logosuz, bayraksız. Sadece bayraklı var. Bu şekilde yan yana diziliyorlar. Bayrak ve açılan menü. Bu çok kötü. Yine bayrak ve isimleriyle beraber iğrenç. Hepsine tek tek bakalım. Sadece isimler, bu da iğrenç. Neyse, tamam, yeter. Burada biz nice drop down and with flag. Bu en güzeli budur ya. Çevireceğimiz dil yani Türkçe, bizim site Türkçe olduğu için Türkçeden çevireceğiz. Burada tabii URL yapısını kullanamıyoruz. Burada ücretli sürümde aktif ediyormuş. Bu ne? Native Language Names, ona geçtim. Şu Auto Switch to Browser Language yani benim tarayıcım İngilizce olsaydı, bunu da açtığımda ve bizim de İngilizce bir çeviriye sahip olsaydık, bu site direkt Türkçe olarak, ana dilimiz Türkçe ama Türkçe olarak değil de bizim tarayıcımız İngilizce olduğu için İngilizce olarak açılacaktı. O yüzden e, bu iyi olur. Bunu açalım. CDN'i de açalım keyfine. Menüde gösterelim mi diyor. Menüde şimdilik göstermeyelim. Bu burada da göstermeyeceğiz. Yani bottom left demişiz. Yani o widget'ımız bizim şu sol altta olacak. Bunu açtığımda. Ama bunu herhangi bir yerde kullanmayacağım. Açılış yönü up denmiş. Bu da şu. Tıkladığımda yukarı tarafa açılıyor. Bunu down yapalım. Aşağı doğru açılsın şu şekilde. Daha mantıklı. Bayrakların boyutu 16 olsun. Bayraklarda 3 boyutlu gözüksün. Biraz daha küçük olsun. Bizim için yeterli. Buradaki widget'ın renklerini de şu alandan değiştirebiliriz. Mesela rengi, mesela yani text color rengi yani. Buradan değiştirebiliyorum. Bak, beyaz yaptım gitti. Siyah yaptım daha net. E, Şu okun rengi. Şurada bir okumuz var aşağıya doğru. Bu okun renginde mesela bizim senin rengi belki kırmızıdır. Kırmızı yapayım. Mor, mor olur. Gerçi bizim siteye uygun yapalım. Yeşil olsun. Border color, kenarlıkların rengi aynı kalabilir. Kenarlıkların rengi gayet güzel. Arka plan rengimiz beyaz kalabilir. Arka plan gölgesinin rengi hafif bir gradyan havası var burada. Onun rengi. Bu da aynı kalabilir. Hover'ın arka plan rengi yani şu alt açılan dillerin arka plan rengi. Bu da aynı kalsın. Bu ne? Yine bu açılan dillerin metin rengi. Drop'tan yine bu açılan açılan renk, dillerin üzerine geldiğimizdeki hover rengi. Drop'tan background color. Tamam, işte renkler bu şekilde. Sonrasında bizim
Dilleri de buradan seçiyoruz. Hangi dilleri otomatik çevirelim? Arap istemiyorum. Çin yok. Hollanda yok. İngilizce olsun. Fransızca gitsin. Almanca, İtalyanca bunlara hiç gerek yok. Ya burada istediğimiz kadar açabiliriz. Türkçe tabii ki kalacak. Portekizce. Hadi Rusça da kalsın. Böyle İngilizce, Rusça, Türkçe olarak ayarlayalım. Son bizim widget'ımız nasıl gözüküyor? Bu şekilde gözüküyor. Türkçe ana dilimiz, İngilizce ve Rusça'ya da otomatik çevrilecek. Bunları yaptık. Ben şuradaki USA Flag English, bu şunu değiştiriyor. Yani çok önemli bir şey değil de. Bak, bu İngilizce dilinde Amerikan bayrağı var. Bunu kapatırsam İngilizce dilinde United Kingdom İngiltere bayrağı var. Ben Amerikan bayrağını tercih ederim. Çünkü İngilizler bir votah falan diyor, o yüzden. Suya votah denir mi? O yüzden yok. Bunu seçmedim. Tamam, bu değişiklikleri kaydettim. Geliyorum siteye, F5 atıyorum. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bu arada ben daha düzgün, güzel bir şekilde yapmak istediğim için hiçbir şey olmadı. Şunu da yapabiliriz. Az önce gösterdim. Bak, bottom left olarak seçtim bunu. O widget'ı. Bottom left'te göstersin. Tamam. Bunları tümünü temizleyelim de. Bottom left, sol alt. Az önce oluşturduğumuz widget burada gözüküyor. Sol altta gözüküyor. Bunu sağ altta da olur. Sol üstte de olur. Sağ üstte de olur. Bu şekilde değiştirebilirim. Mesela sağ altta da olabilir. Sağ alt olarak güncelledim. Siteyi de güncelledim. Tabi burada cache olduğu için direkt gözükmüyor. Cache'leri temizleyelim. Heh, sağ alta geldi. Ama bu kötü yani. Bu sağ altta falan olması mantıksız. Biz bunu menüye ekleyeceğiz. Biz bunu, bu çeviri olayını menüye eklemek istiyoruz. Onu da nasıl yapacağız? Şimdi bu sağ tarafta bizim bir kısa kodumuz var. Bu dil eklentisinin. Şurada bir kısa kod var. Ben burada header'ımı açıyorum. Hemen mesela header açılsın. Menünün iletişimden sonrasında buraya bir çeviri eklemek istiyorum. İletişimin sonrasına bir o çeviriyi eklemek istiyorum. Buraya bir kısa kod da ekleyelim. Tabii bu konteynerı da yan yana olacak şekilde ayarlayalım. Yatay olarak yönünü yatay yapalım. Önce menüm var, sonrasında şurada da bir kısa kodum olacak. Oradan kopyaladığım, bak şuradan kopyaladığım kısa kodu aldım, buraya yapıştırdım, yayınladım. Sonra geldim F5 attım. Hop, nereye geldi? Buraya geldi. Menünün yanında. Bu menüye sabit. Ama bu tabi iğrenç gözüküyor, yukarıya hizalanmış. Şunu şöyle ortalarsam düzelir mi? 2 olarak ortalarsam düzelir mi? Heh, dikey olarak ortaladım, düzeldi. Çeviri eklentim menüme eklendi. İngilizceyi seçtim, hop, İngilizce olduk. Bu tamamen Google çeviri olduğu için otomatik bir çeviri. Hiçbir şey yapmama gerek yok başka. Bitti. Bu kadar aslında. Ama tabii Rusça'ya da çevireyim. Rusça dönecek mi? Dönecek. Ama tabii müthiş bir e, görünüm elde edebiliyor muyuz? Değil. Çünkü niye? Çünkü 5 dakikada yaptık biz bu olayı. Yani 5 dakikada bir çeviri yapıyorsak otomatik çevirinin hatalarına katlanacağız. Herhangi bir düzenleme imkanımız da yok. Mesela e, bu menüdekiler taşmış ya, alt alta gelmişler ya, ben bunu mesela yan yana yapmak istiyorum. Yani düzgün bir görüntü elde etmek için yapamam. Yok, çünkü orada, burada bir seçeneğim yok. Otomatik. İnceleyelim. Mobilde nasıl gözüküyor? Mobilde aynen kötü gözükecek. Şimdi mobilde bak, burada ayrı, menünün içinde değil, ayrı olarak gözüküyor. Bunu, bu az önce eklediğim kısa kodu sadece duyarlılık kısmına gelip mobil ve tablette kapatıyorum. Yani mobil ve tablette o menü ikonunda olmayacak. Peki nasıl ekleyeceğiz bunu menünün direkt içine? Görünüme gelelim. Menümüze de gelelim. Burada var mıydı? Bunu nasıl ekliyordum? Unuttum ya. Ha, yok, direkt nasıl ekliyordum? Ha, buradan mıydı?
Özel bağlantı olarak mı? Hemen bakalım. Bir sitede yapmıştım. Ben şuradan bakacağım. Şurada bir site olacak. Şurada bir yerde. SDK'da yaptım herhalde. Hemen bakalım menüye nasıl eklemişim. Direkt menünün içerisine. SDK'da yapmış olmam lazım diye hatırlıyorum. Tamam gidelim buralara. Bunları bekleyeceğiz mecbur. Görünüme geldim. Burada menülere geldim. Ha, özel bağlantı olarak direkt adres olarak eklemişiz. Doğru, tamam. Menülere geliyorum yine. Burada kopyaladığımız kısa kod neydi? Şu kısa kodu tekrar hatırlayalım. Şunu tekrar bir kopyalayalım. Sonra menüye geldim. Adrese, özel bağlantılardan adrese yine o kodu yaptım. Bağlantı metninde. Hayır, şunu adresini şöyle yapalım. G-Translate. Burada doğru yapmışız değil mi? Bakalım. Bir daha bakayım. Tamam doğru. Şunu bir kaydedeyim. Bakayım doğru yaptığımdan çok emin değilim bu arada ya. Direkt menüye nasıl ekliyorduk bunu? Çünkü ben menüye bunu yani çevirilerde bunu çok kullanmıyorum. Ha, geldi aynen direkt geldi. Ama tabii bunu sadece mobil ve tablette de gözükmesini istediğimiz için yeni bir menü oluşturmam gerekiyor ve bunu sadece tablet ve mobilde kullanmam gerekiyor. O da uzun iş. Neyse anlatalım. Menü mobil diyelim. Buraya yine şu tüm sayfalarımı ekleyeyim. Yeni bir menü oluşturuyorum. Bu ana sayfam. Bu blog şurada, iletişim burada, projeler orada. Hakkımızda çözümlerin altında şu hizmetler. Tamam şöyle bir menüm var. Bunu az önce yaptığım olayı burada tekrarlayalım. Direkt menüye bu dili ekledik. Sonrasında yine bu header'a gelmem gerekiyor. Çünkü hem masa üstünde ayrı bir menü kullanacağım. Mobil ve tablette de ayrı bir menü kullanacağım. Çünkü az önce bahsettiğim olayı yapmamız için kapattım. Burada header'ım var ya. Bunu CTRL-D ile kopyaladım. Bu masaüstü olacak. Bu da mobil menüm olacak. Masa üstündeki header'da bizim main header'ı kullanacağız. Ve hemen yanında kısa kod olarak eklenmiş haliyle kullanacağız. Bunu kaydettim. Bu masaüstü tamam. Aa yanlış yeri yaptım. Pardon. Masa üstündeki heh, masa üstünde main header'ı kullanacağız. Yine hemen yanında kısa kod olarak eklediğimiz dil seçeneğini kullanacağız. Masa üstünün görünürlük ayarlarını yapalım. Duyarlılık masa üstünde, diz üstünde gözüksün. Tablet ve mobilde gözükmeyecek. Tam tersi şekilde mobil header'da yapalım. Bu da masaüstü ve diz üstünde gözükmeyecek. Tablet ve mobilde gözükecek. Tamam. Tablet ve mobilde gözüken header'da kısa kodu kaldırdım. Sadece menünün içerisinde mobildeki menünün az önce oluşturduğum mobil menünün içerisine eklediğim dil seçeneği olacak ve bunu yayınladım. Her şey yolunda. Bu düzelmiş olacak şu an. F5 atalım. Ya şu cache eklentisini keşke kaldırsaydım en başta ya. İki iş yaptırıyor bizi. Niye? Ha pardon. Şu baştaki ilk menüye de biz bunu ekledik. Menünün içinde de bu var. Menünün içinde bu olmayacak. Masaüstü menüsü bu. Bu olmayacak tamam. Burada kısa kod olarak ekledik. Masa üstünde böyle gözükecek. İngilizce, Türkçe, bütün diller okey. Mobile bakalım. Mobile geldim. Mobilde de bakın menümüz buradan geliyor ve hop lan dur. Hop Tabi burada bunu gizli sekmede bakacağım.
Burada güzel gözükmüyor. Panelde olduğum için tam olarak gözükmüyor düzgünce. Masa üstünde direkt kısa kod olarak burada var. Mobilde de bu site kaymış herhalde ya. Ben bu siteye bakmadığım için kaymış. Neyse. Yine menünün içerisinde burada çeviri alalım. Tıklayınca tabii aşağı kayması gerekiyor. Ben bunu bakayım. Telefonda bakayım. Telefonda düzgün gözükmesi gerekecek. Ama bu sana gösteremem ki o zaman da. Neyse buraya geliyor işte. Bu şekilde yapılıyor. Basit iş. Bu olay bu kadar. Şimdi bir sonraki videoda ne anlatacağım? Translate Press eklentisi var. Onda da o da basit, o da kolay iş. Ama bunun kadar kolay değil. O bir tık uğraşıyoruz. Orada en azından çevirileri kendimiz yapacağız. Sonrasında bir tur daha eklentimiz var. O da Polylang olacak. Orada da tamamen özelleştirilebilir. Benim her zaman kullandığım 10 numara bir çeviri eklentisi. Onu kullanacağız. Bu video bu kadar. Hemen şimdi bir sonraki videoya geçiyorum. Bu video sarmadıysa, bu çok basit diyorsan, hani otomatik çeviri, ben bunda bir şeyleri değiştiremiyorum diyorsan, hemen sonraki videoya geçiyorum.